25 Haziran 1876, öğle sıcağı. Montana topraklarında, Little Bighorn Irmağı kıyısında toz bulutları yükseliyor. Birkaç saat sonra, Amerikan ordusunun en tanınmış subaylarından biri ve yüzlerce askeri artık hayatta olmayacaktı. Bu sadece bir çatışma değildi. Amerikan hükümetiyle Büyük Sioux ulusu arasındaki savaşın en dramatik anıydı, toprak, altın ve onur üzerine kurulu bir çatışmanın doruk noktasıydı. Yıl 1874. Black Hills'te altın bulunmuştu ve bu bölge, antlaşmalarla Lakota halkına ait kutsal topraklardı. Beyaz yerleşimciler akın etti, antlaşmalar çiğnendi ve gerilim savaşa dönüştü. General George Armstrong Custer, Amerikan ordusunun en cesur ve en tartışmalı komutanlarından biriydi. 7. Süvari Alayı'nın başında, Sioux ve Cheyenne kabilelerini itaate zorlamak için sahaya sürülmüştü. 25 Haziran sabahı, Crow izci keskin bıçak, ufukta devasa bir yerleşim gördüğünü bildirdi. O zamana kadar görülmüş en büyük yerli Amerikan kamplarından biriydi, binlerce çadır, 10.000'den fazla insan. Sitting Bull'un manevi liderliğinde, Crazy Horse ve Gal gibi savaşçı şeflerin komutasında Lakota, Cheyenne ve Arapaho savaşçıları bir aradaydı. Tahminen 1500'den fazla savaşçı bu kampta hazırdı. Custer, düşmanın kaçacağından korkarak beklemeden saldırmaya karar verdi. Alayını 3'e böldü, binbaşı Reno'ya bir kol, yüzbaşı Benten'e bir kol, kendisine ise 5 bölük ayırdı. Öğleden sonra saat 2:30 sularında Reno'nun süvarileri ırmağı geçip köyün güney ucuna saldırdı. Ancak karşılarında bekledikleri gibi küçük bir grup değil, öfkeli ve kalabalık bir direniş buldular. Dakikalar içinde Reno'nun hattı çöktü. Askerler panik içinde geri çekilip ırmağın karşısındaki tepelere sığındı, onlarca adam bu ilk çatışmada hayatını kaybetmişti. Bu sırada Custer, saldırının gürültüsünü duyarak alayının kuzey kesimindeki tepelerden ilerliyordu. Köyün gerçek büyüklüğünü henüz tam olarak görememişti. Medicine Tahil koyağına ulaştığında Custer, köye doğrudan inip saldırmayı planlıyordu. Fakat karşı kıyıda onu bekleyen, Gall'ın önderliğindeki yüzlerce öfkeli savaşçıydı. Gall'ın savaşçıları ırmağı geçerek Custer'ın bölüklerine saldırdı. Aynı anda Crazy Horse, geniş bir kuşatma hareketiyle kuzeyden dolanıp Amerikan hattının arkasını kesmeye başladı. Custer'ın 5 bölüğü artık birbirinden kopmuş, dağınık tepeler üzerinde savunma hattı kurmaya çalışıyordu. Calhoun tepesinde ilk büyük çöküş yaşandı, savaşçıların baskısı dakika artıyordu. Amerikan hattı parça parça eriyordu. Atlarını kaybeden askerler yaya kalıyor, cephaneleri tükeniyor, komuta zinciri kopuyordu. Custer, kalan adamlarıyla birlikte kuzeydeki en yüksek tepeye çekildi. Bugün Son Direniş Tepesi olarak bilinen bu yer, alayın son 40 dakikasının sahnesi olacaktı. Kuşatma daireleri her geçen dakika daralıyordu. Yüzlerce savaşçı at üzerinde tepenin çevresini sarmış, ok ve tüfek ateşiyle son direnişi eritiyordu. Son 40 dakikada Custer'ın çevresindeki daire sürekli küçüldü. Kardeşi Tom, Boston Custer ve yeğeni Autry Reed de dahil olmak üzere, tepedeki 200'den fazla asker teker teker düştü. Öğleden sonra saat 5'e doğru her şey bitmişti. Custer ve emrindeki yaklaşık 210 asker, o tepede son nefeslerini vermişti, hiçbiri hayatta kalmamıştı. 2 gün sonra General Terry'nin birlikleri vadiye ulaştığında karşılaştıkları manzara, Amerikan tarihinin en yankı uyandıran yenilgilerinden birinin kanıtıydı. Little Bighorn, artık sadece bir savaş alanı değil, bir ulusun hafızasında kazınmış bir andı.